Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine İtalya'dayız. İtalya'nın böyle çeşmesine geldik. Yani Servia'dayız. Servia'da bundan 2,5 ay sonra süper bir yarış var. Bir full Ironman var arkadaşlar. Aynı zamanda half Ironman. Ironman Italy, Emilia Romagna. Burada yarışmayı düşünüyorum ben. Hani diyorum ya, hedef yarış, yeni hedef yarış diye. Burası olabilir arkadaşlar. Diğer yarışlara yaptığım gibi bir parkur testi yapıyorum burada. Bakın şimdi şurayı bir göstereyim. Burası böyle. Bizim Çeşme'nin Ilıca plajı gibi bir şey arkadaşlar. Ve bulunca. Ben burada Sinan ağlıyorum. İşte burada start şuralardan bir yerden veriliyor. Ve buradan koşarak starta gidiyorsunuz. İzlediğim videolarda öyleydi. Ve orada bakın da ayakta şu anda. Bayağı bir koşuluyor. Böyle koşa koşa gidiyorsunuz. Demin de dediğim gibi Çeşme'nin rüzgarında aratmıyor burası. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Kayıt olsam mı, olmasam mı? Yani asparada değil. Bir düşüneceğiz bakalım onu. Günaydın arkadaşlar. Evet, araya bir girelim dedim. Çünkü bir gün sonra, yani biraz önce çektiğimden bir gün sonra sabah bir bakalım dedim. Sabah nasıl oluyor hava? Şu anda rüzgar var, yine çok az rüzgar var. Ama önemli olan deniz. Ve şimdi biraz sonra denize de gireceğim. Onu da bir test edeceğim. Ama öncesinde kamerayı uzağa bırakacağım için burada bir çekim yapayım dedim. Çünkü şöyle bir durum var burada. Bakın. Burada rüzgar olmamasına rağmen hala dalga var. Nedeni de ben onu çözdüm. Oralar çok sığ arkadaşlar. Sığ olduğu için dalgalar orada kıyıya geldiğini sanıyor. O yüzden de orada dalga oluşuyor. Yani muhtemelen deniz oralarda bir yerde başlıyor. Çünkü şu arkası, arkalarda su gerçekten normal. Yani dünkü çekimde de bizi o yanıltmış olabilir. Bu arada şu anda sabah 8 ve şu kalabalığa bakın. Cadde gibi kalabalık var. Herkes yürüyüşte. Ve bizim karavanı bıraktığımız yerde de herkes koşuyor. Evet, bir sürü rakip var burada arkadaşlar. Evet, şimdi dediğim gibi şu denizi bir test edelim. Evet, yüzmeden çıktık arkadaşlar. Yaklaşık 150 metre kadar burada. Böyle gidiyorsunuz. Ve bu da 300 metre yüzmeyeceğiz demek. Yani bu yarışın yüzmesi 3500 metre. O 150 metreden sonra dalgalar azalıyor. Az önce dediğim gibi kıyıya yaklaştıkça dalga olmaya başlıyor da bir de o zaman tam nasıl olur bilemiyorum. Bir plaj ve binlerce sezinok var arkadaşlar. Yani deniz sürekli böyleyse gelip burada yüzmezler yani. Bir de şöyle bir şey var. Elinizi atıyorsunuz ya, elinizi hiç görmüyorsunuz. Çünkü aşağısı da kum. Tamamen kum. Bu arada o 150 metre yürüyoruz. Tamamen kumda yürüyoruz. Aynı böyle kumda yürüyoruz. Ve elinizi hiçbir zaman görmüyorsunuz. Dönüşte hızlı dönüyorsunuz. Tabii ki o dalgalarla beraber ama biraz kargaşa olabilir. Birbirinizin üstünüze çıkabilir çünkü bayağı böyle dalgada uf diye gidiyorsunuz. Eksik yüzüp fazla koşacaksınız arkadaşlar. Aynen öyle yani. Biraz değişik olacak yani. Giderken ama biraz karışacak ortalık. Bakalım. Bu da değişik bir challenge. Alacağım arkadaşlar, otoban bölümünde ortada böyle ve yanlarda bariyerler var. Muhtemelen onları rüzgar için yapmışlardır. Şu rüzgar, bisiklette rüzgarda orada çok fazla etkilenmeyebiliriz. Çünkü tam yattığın zaman o bariyerlerin altında kalıyorsun. Muhtemelen de onun için yapmışlardır. Arabalar için yapmışlardır. Evet, şu anda rüzgar bitti. Bakın. Düne bakın, bir de bugüne bakın. Hadi. Şimdi siz o harika koşu parkurunu bir izleyin. Şimdi bir koşunun parkur testini yapayım. O sırada karar veririz. Koşuda da çünkü çok böyle dönemeçli bölümler var. Biliyorsunuz yüzme 3,8 kilometre bir yüzmemiz var. Yani atıyorum stat'tan buradaysa böyle gideceğiz. Bu tarafa doğru bir gidip aşağı ineceğiz. Buradan böyle gelip burada tekrar çıkış. Sonra bisiklet parkuru. 180 kilometrelik bir bisiklet parkuru var tabii ki. Ve orada da Antalya parkuruna benziyor. Bizim güzel Antalya parkurumuza benziyor. Ne açıdan? Buradan 20 kilometre otobana doğru gidiyorsunuz. Otoban deniyor da yani tam otoban değil ama böyle düz bir asfalt orası. 20 kilometre gidiyorsunuz. Orada 2 tane loop yapıp, uzun bir loop. Ondan sonra 20 kilometrede buraya geliyoruz. Yani 70 kilometrelik 2 tane loop var orada. 140 kilometreyi orada yapıp sonra da 20 kilometre daha bu tarafa doğru geliyorsunuz. Onların görüntülerini şimdi gösteriyorum size zaten. Koşu sırasında da gösteririm. Şimdi de
Buradan bir koşuya çıkayım ben. Koşu da biraz önce dediğim gibi 42 kilometre arkadaşlar. Yani maraton koşacağız. Ama Avusturya'dakinden farklı olarak burası 4 tur. Yani 10 kilometrelik 4 tane tur atacağız. Ve hepsi şehrin içinde. Biraz sonra onu göreceğiz bakalım. Hadi şimdi karavana doğru gidelim. Nasıl abi? Güzel. Burada yarışılır mı abi? Rüzgarı seviyorsan yarışılır. Rüzgarı seviyorsan koşulur, yapılır, edilir. Rüzgar varsa bayağı bir sıkıntılı bir parkur. Belki sabah olmayabilir tabii, onu da bilmiyoruz. Sabah Genelde olmuyor ama. olmuyor aynen Genelde sabah. Çeşme'de de aynı sıkıntı Aynen, var. aynen Çeşme'de Sabahları de. belli bir saatte esmiyor, sonrasında esmeye başlıyor. Ona dua edeceğiz. Bisiklet parkurunu da böyle bir gezdik ettik filan. Açık alan. Eğer rüzgar varsa biraz sıkıntılı olacak. Zor bir yarış olur. Biraz zor bir yarış olacak. Aynen. Koşu Bakalım. sıcağı kalacaktır. Büyük ihtimalle. Tabii yani standart zaten. Standart. Eylül'de burası nasıl oluyorsa onlara bakarız. 23 derece falan diyor sitede. Çeşme'de antrenman yapın. Aynen ben 2 ay Çeşme'ye yerleşiyorum ben. Çeşme'ye yerleşin, orada antrenman yapın. Aynı Tipik burası bak. Çeşme yani. Aynı plaj Ilıca Ilıca'da plajı. var. Aynı İlıca plajı yani. Burada muhtemelen bunun dibi de kum. Kahverengi olduğuna göre. 3800'ün yaklaşık 300'ü koşu. Evet, buralarda koşuyor arkadaşlar. 300'ü bayağı. koşu. Bakın teyzeler meyzeler oralarda ayaktalar. Bakalım bir karar vereceğiz. Siz de aşağı yorumlara yazın arkadaşlar, nasıl bir karar verelim. Böyle zorlu şartlarda yapmak mı yoksa başka bir yarışı beklemek mi bilemiyoruz. Hadi bakalım. Başka zorlu şartlar da var. Ama bu onlar da var. Arkadaşlar Orası. çok zorlu şartlar var burada. Orası, Bildiğiniz evet. gibi değil yani. Evet, Size söyleyeyim. Kimse normal moya giymiyor burada arkadaşlar. Kimse normal moya giymiyor. O tarafı göstermiyorum çok size. O açıdan biraz eğlenceli. Bakalım. Evet, parkur testimize koşuyla başlayalım. Çünkü bisikleti test edemeyeceğiz arkadaşlar. Onları biraz sonra izleyeceğiniz videolarda görebilirsiniz. Buraya gelirken çünkü araçta çektik. Yol orada yani şu anda sürüşe elverişli değil. Hiç emniyet şeridi falan yok. Ama bir bölümünü çekmiş olduk orada. Orasında şöyle bir bölüm var. Buradan çıkış ve girişin olduğu bölüm. Aynı zamanda da oradaki loop'un yarısı var. Yani genel olarak asfalt o loop'un oraya çıktığımızda güzel. Ama buralarda soğuk asfalt bölümleri de var. O 20 kilometrelik giriş ve çıkış bölümünde. Burası otoban. Aynen. Buradan yukarı çıkmamız lazım. Evet, rotayı böyle saate yükledim. Çok karışık bir rota aslında. Tam şehir içinde koşuyoruz ama böyle içeri girişler, çıkışlar falan var. Bakalım göreceğiz. Gerçekten parkur Çeşme'ye benziyor. Yatların arasında gidiyoruz şimdi ve şu anda biraz sıcak ama Eylül'de sola normal olur gibi geliyor. Yani bir de videolarda izlediğim kadarıyla bu yarışta çok taraftar oluyor arkadaşlar. Yani koşu sırasında falan etraftan çok destekleyen oluyor. Ki yani kısa parkur 10K'yı 4 kere dönecek sporcular. Ironman adayları, Ironman'ler. O yüzden destek güzel oluyor. Şimdi biz ileriden sola doğru devam edeceğiz. At var. Abi at var, deniz atı. Abi size at gene at. Boynuzlu at olur yani. Evet, Çeşme'yi ayıran yönlerinden biri bu.
Ve şimdi ben bunu 2,5 ay sonra hedef yarışı olarak koyabilirim. Ama sen de mesela gaza geldiysen Ironman Türkiye'yi hedef yarışı olarak koyabilirsin. Ona da bayağı 3,5 ay falan var değil mi abi? Ve o parkur da dediğim gibi buna benziyor. Düz bir parkur. Yani yüzmesi zaten Beyrek sahilde yapıyorsunuz mis gibi. Bisiklet yani toplamda 50 metre var. Tırmanış dümdüz. Onda da biraz rüzgar olabiliyor. Koşu yine Lens of Legends'ın içinde hiç tırmanış olmayan bir parkur. Orada da 3 tur falan atıyorsunuz. Yani onu da değerlendirin. Abi diyorsunuz İtalya'ya gidemeyeceğiz, biz orada yarışamayız diye. Zaten ilk Ironman'ini yapıyorsan Türkiye'deki en iyisi. Kesinlikle. Dibinde yani dibinde. Onları kaçırmayın arkadaşlar. Evet, burada biz sahilden koşmaya devam ediyoruz. Bu arada yarıştan sonraki ilk antrenmanımızı yapıyoruz. Tabii gerçi 2 gündür de bayağı yürüdük. Yani. Düşük damızdan. Önce Viyana'daydık. Orayı böyle bir yürüdük 4 saat falan. Sonra da Venedik'e gittik. Venedik'in daracık sokaklarını yürüdük. O videoları izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Çok eğlendik onlarla da. Buradan sağa böyle devam ediyor. Dediğim gibi çok böyle dönemeçler var ama çok sert bir dönemeç yok. L'ye gördük şu ana kadar. O da rahat bir şekilde koşulabilir. Evet, koşu dönüşünü yaptık arkadaşlar. Koşunun kısa olması, yani 10 kilometre 4'lük olması bence daha iyi. Şeyde de böyleydi, benim Tallinn'de de böyleydi. Çünkü daha ufak bir yerdesiniz ve insanlar toplanabiliyor ve yakınlarınız falan geldiyse sizi 4 kere görebiliyor, hatta 8 kere görebiliyor durduğu yere göre. O yüzden destek almak açısından bu tür maratonlar daha iyi. Biz mesela Avusturya'da koştuğumuzda 2 turdu. Bazen böyle keralaka bir yerlere de gidiyorduk değil mi abi? Kimsenin olmadığı yerler oluyor. Yani kimse yok. Aynen. Zaten oraya gelmesini de bekleyemezsin çünkü. Tabii ki yok yani. Bir noktada diğer nokta arası 10 kilometre. 10 kilometre aynen. Çünkü oralarda insan yoktu. Buradakinin avantajı o. Hele bir de şu anda biz mesela en uç noktadayız. Evet, buralar biraz tenha olabilir. Ama 1 kilometre sonra sahile iniyorsun. Oralar falan mutlaka kalabalık olacaktır. Evet, dönüşte böyle bayağı çarşının içinden gidiyoruz arkadaşlar. Bakın aklınızda olsun arkadaşlar, burada Otel Nadir var. Eğer Türkse konaklamada indirim bile yapabilir. Nadir abi. Evet, bu yarışta ben yarışırsam benim dışımda başka Türkler de var arkadaşlar. Mesela bizim Tri Tayfa Erdem var. Oğuz Onur var. Oğuz abi. Oğuz abi bak, sana parkur testi yapıyoruz ya. Bak görmedim sen dedim, ben sana Oğuz abiye mesaj attım abi. Parkur biliyorsundur dedim çünkü adamın 25 tane falan Ironman'i var. Full Ironman. Ondan sonra Süper bir adam. aynen. Süper bir adam. Parkuru bilmiyorum dedi. Onun için geldik. Kalktık test geldik ettik. buraya. İtalya'ya geldik, test ediyoruz. Selamlar abi. Evet bak. Hatta parkuru sana Çeşme'ye getirmişler abi bak. Ağaçlı yoldan gidiyoruz şu anda. Yabancılık çekmeyeceksin. Abi geliyorum, 2 ay sendeyim. Antrenman yapıyoruz Çeşme'de bol bol. Aynı, her şey aynı. Denizi de aynı. Koşusu da aynı. Evet, koşumuzu bitirdik arkadaşlar. Yani 9 kilometresini koştuk. İşte bundan 4 tane olacak. Şimdi karavana geldik. Yemeklerimiz hazır yine. Yine bu ne varmış? Oley! Artık tabi bu aralar kaçamak da yapıyoruz biraz. Bir açtım, kızartma çıktı ama o kadar sağlıklı diyoruz.
Arada böyle kaçamaklar lazım. Ironman bitirdik çünkü. Değil mi? Biraz hak ediyoruz. Aynen mis gibi vallahi. Burada sardı, burada bak. Bu karavanda sardı. Sigara börekleri, pilavlarımız. Evet, bugünkü vlogumuz bu kadar arkadaşlar. Güzel bir parkur testi oldu ve ilk antrenmanımızı da yapmış olduk Ironman'den sonra. Buradan nereye gideceğiz? Buradan Floransa'ya gideceğiz. Biraz daha gezi vlogları gelecek. Gezi vloglarını bu arada beğendiniz mi bilmiyorum. Beğendiyseniz alta yazın mutlaka. Daha çok yapalım onları. Ki zaten şimdi 10 gün daha İtalya'dayız ve onlara devam edeceğiz. Yani önce planımız şöyle: Floransa var. 1-2 gün belki. Roma var. Roma vlogu olacak güzel. Ondan sonra Bari var. Oradan da arada bir şeyler daha sıkıştırırız belki. Hadi bakalım. Şöyle bir denize gireriz belki de, ama belki denizi yarın yaparız. Sabah böyle havaya bakalım. Güzelse orayı da gösteririm. Yarınki videonun başında da o olur. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.